Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi sonbahar yaprakları yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım tığ işi yaprakları, özellikle tığ işi bal kabağı, çiçek, masa örtüsü, runner ya da pek çok farklı projelerinizi süslemekte kullanabilirsiniz. Ben özellikle kamera arkasında sonbahar tonlarında renkler kullandım. Sizler istediğiniz renkler ile örebilirsiniz. Ve yapacağımız yaprağın genişliği 6 santimetre, uzunluğu sapıyla birlikte 11 santimetre. Yaprakların yapılışında Himalaya Amigurumi'nin koton ipliklerini kullanacağım arkadaşlar. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre ile yaprakları öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden yaprakların yapılışına başlayalım. Yaprağın yapılışına ilk düğümü attıktan sonra 15 zincir yaparak başlayalım. İkinci zincirden başlayarak yan yana 13 sık iğne yapalım. Sık iğneyi yaptım ve son zincirin içerisine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapalım. Yapmış olduğumuz 15 zincir yaprağın uzunluğunu göstermektedir. Dönüşü sağladıktan sonra alttaki sık iğnelerin tepesine tekrar sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ve köşe dönüşünü sağladıktan sonra yan yana 10 tane sık iğne yaptım. Burada 2 tane ilmeği boş bırakacağız. Bir zincir, deseni çevirelim ve yapmış olduğumuz 2 zincir boşluğuna kadar alttaki sık iğnelerin arkasından sık iğne yapmaya devam edelim. Yan yana toplam 11 tane sık iğne yaptım. 2 zincir boşluğuna bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapalım. Ve şimdi tekrar sık iğneleri yapmaya devam edeceğiz. Köşe dönüşünden sonra yan yana 11 sık iğne yaptım. Ve bakın burada tekrar 2 tane ilmeğe hiç dokunmuyoruz. Buradaki ilmek zincir ilmeği. Bir zincir yaparak tekrar deseni çeviriyorum. Ve bakın burası aynı noktada olmuş oldu. İlk sık iğnenin arkasından başlayarak köşe zincir boşluğuna kadar yan yana sık iğne yapmaya devam edelim. On iki tane sık iğneyi yaptım. 2 zincir boşluğuna bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapalım. Takip eden trabzanların tepesine arkadan sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Sonda 2 ilmek bırakacağız ve daima sıranın sonunda 2 ilmeği bırakarak dönüş sağlayacağız.
Köşe dönüşünden sonra yan yana 10 sık iğne yaptım. 1 2 ilmeği boşta bırakarak bir zincir yapalım ve dönüşümüzü sağladıktan sonra köşe zincir boşluğuna kadar yan yana arkadan sık iğne yapalım. Yan yana 11 sık iğne yaptım ve daima son sık iğneyi köşede yapmış olduğumuz birinci sık iğnenin tepe ve arkasına yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Köşe zincir boşluğuna bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne. Köşeden sonra sık iğnelere başlarken bakın alt sıranın köşesinde yapmış olduğumuz bir sık iğnenin arkasından başlayarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz ve son 2 ilmek kaldıktan sonra bir zincir ile dönüş yapacağız. ...11 sık iğneyi yaptım. Bakın 1-2 tane ilmeği boşta bırakıyoruz. Bir zincir. Tekrar deseni çevirelim ve zincir boşluğuna kadar arkadan sık iğne yapalım. Son sık iğneyi alt sıranın köşesinde yapmış olduğumuz zincirden önceki sık iğnenin tepesine yaptım. 2 zincir boşluğuna bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapalım. Ve 2 zincir boşluğunun yapmış olduğumuz son sık iğnenin tepesinden başlayarak sıra sonuna kadar sık iğneleri yapalım. Sıranın sonunda yine 2 tane ilmeği bıraktık. Bir zincir, deseni çevirelim ve alt sıradaki işlemleri tekrar ederek burada kaç adet basamak oluşmasını istiyorsanız yaprağın genişliğini ona göre ayarlamaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada videonun hızını hızlandıracağım. Dilerseniz videonun hızını yavaşlatabilirsiniz. Ben deseni daha net görmeniz adına sizinle birlikte öreceğim. Evet, şimdi son sırayı yapacağız arkadaşlar. Bakın başlangıç zincirinden sonra 1, 2, 3 toplam 4 tane basamak oluşturmuş oldum. Bir zincir, tekrar deseni çeviriyorum ve bu sırayı yaparken aynı zamanda yaprakların sapını yapacağız. Şimdi 2 zincir boşluğuna gelene kadar arkadan sık iğne yapmaya devam edelim. Şu anda bakın yaprakların basamakları daha net belli oldu. Başlangıç zincirinden sonra 1, 2, 3, 4 tane basamak yapmış olduk. Olduğumuz noktadan kendisini gösteriyor. Yani ters yüzden bitirme işlemi yapacağız. Burası yaprağın ön yüzü. Köşe zincir boşluğuna bir sık iğne. Yaprak uzunluğu kadar zincir yapabilirsiniz. Ben 9 zincir yapacağım.
Ve ikinci zincirden başlayarak yan yana kaydırma yapalım. Toplam 8 tane kayma dikişi yaptım. Aynı iki zincir boşluğuna bir sık iğne daha yapalım. Ve takip eden sık iğnelerin tepesine arkadan son 2 ilmek kalana kadar sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde 2 tane ilmeği de bıraktım ve her iki noktada da 4 tane basamak oluşturmuş olduk. Bir zincir yaparak ipi burada keselim. Ve normalde yaprakların en üst kısmında tekrar kayma dikişi yapacağız arkadaşlar. Bunu istediğiniz yüzden yapabilirsiniz. Ben sapının da yapmış olduğumuz kayma dikişinin ön yüzünü baz alarak yapacağım. Baktığımız zaman yaprağın arka tarafına gelmiş olacak. Kayma dikişlerini yaptığımız zaman yaprağın arka tarafı zaten görünmemiş olacak. Bir zincir yapalım. Ve burada hemen ilk yapmış olduğumuz köşedeki birinci sık iğne değil, ikinci sık iğnenin orta boşluğundan ipi geçirelim. Şimdi yukarıya doğru kayma dikişleri yaparak devam edeceğiz. Her iki zincir boşluğuna kayma dikişi yapacağız arkadaşlar. İpi de bu şekilde alttan alalım. Ve kayma dikiş. Tüm iki zincir boşluklarına kayma dikişi yaparak aşağı noktaya kadar devam edeceğiz. Ve başlangıç zincirinde yapmış olduğumuz tüm zincirlerin tepesine yukarıya doğru kayma dikişi yapmaya devam edeceğiz. Buradaki zincirlerin tepesine de kayma dikişi yapmaya devam edelim. Ve son kaydırma dikişini de en son tepede görünen ilmeğin tepesinden yaparak sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Bir zincir yaparak ipi keselim ve parça ipleri ortada yapmış olduğumuz kayma dikişi ön yüzü oluşturacağı için diğer yüzden ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemlerini yapalım. Evet, böylelikle yaprağımızın tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.